Havaların soğumasıyla birlikte başta 60 yaş üzeri bireyler ve kalp hastalıkları olan kişilerde tansiyon değişiklikleri, kalp atış hızında yükseklik ve damarlarda büzüşmeler görülebiliyor. Bu durumda kalbin yükünü artırarak başta kalp krizi olmak üzere tüm kalp hastalıkları riskini artırabiliyor. En önemli belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve bulantı olan kalp krizi, hayati risklere neden olabilen en önemli kalp hastalıklarının başında geliyor. Kalp hastalıkları riskini en aza indirmek için kronik hastalıkları olanların ilaçlarını doktorlarının tavsiye ettiği şekilde kullanması, fiziksel yönden aktif kalması, Akdeniz tipi beslenme planı uygulaması, sigara kullanımından uzak durması, kafein tüketimini sınırlandırması gerekiyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doçent Doktor Kahraman Coşansu, kalp hastalıklarının olası belirtileri hakkında şu önemli bilgileri verdi. Sonbahar ve kış aylarının soğuk günlerinde kapalı alanlarda ve hareketsiz şekilde geçirilen sürelerde artmaktadır. Bu durumda özellikle diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan bireyleri ve belirli bir yaşın üzerindeki kişileri olumsuz etkilemektedir. Bu dönemde hayati riske neden olabilecek ani kalp krizlerinde de artış görülmektedir. Kalp rahatsızlıkları her zaman net hastalık belirtileriyle ortaya çıkmamaktadır. Kalp krizi esnasında her zaman sinema filmlerinde gördüğümüz gibi endişe verici bir göğüs ağrısı ve ardından yere düşme gibi durumlar yaşanmamaktadır. Bazı kalp semptomları göğüste bile olmayabilir ve neler olduğunu anlamak için her zaman kolay değildir. Kişi 60 yaşın üzerinde ise, ailede kalp hastalığı öyküsü varsa, fazla kiloluysa, diyabet, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyonu varsa kalp açısından daha dikkatli olmak zorundadır. Özellikle şu belirtiler varsa her zamankinden daha fazla özen göstermesi gerekir. 1. Göğüs rahatsızlığı. Hastaların bazen üzerimde fil oturuyormuş gibi şeklinde tarif ettiği, çimdikleme ya da yanma hissiyle gelen ve genellikle de birkaç dakikadan uzun süren göğüs ağrıları bir kalp krizinin belirtisi olabilir. Ancak sadece anlık çok kısa bir ağrıysa veya dokunulduğunda daha fazla acıtan bir noktaysa muhtemelen kalple ilgili bir hastalık belirtisi olmayabilir. Ancak kişi bu tip ağrılar yaşıyorsa doğru teşhis ve tedavi için mutlaka alanında uzman bir hekim tarafından muayene edilmelidir. Çünkü bazen atipik ağrılar da kalp ağrısıyla karışabiliyor. 2. Bulantı, hazımsızlık, mide yanması ve mide ağrısı. Bazı insanlar kalp krizi sırasında bu semptomlara sahiptir. Tabii ki kalple ilgili olmayan birçok nedenden dolayı da mide rahatsızlığı olabilir. Ancak bunun kalp krizi sırasında da olabileceğinin farkında olunmalıdır. Kişi böyle hissediyorsa ve ailede de kalp hastalığı öyküsü varsa risk altında olabilir. Bu nedenle şikayetler ihmal edilmeden en kısa zamanda doktora başvurulması gerekir. 3. Kolay yayılan ağrı. Bir başka klasik kalp krizi belirtisi ise büyük bölümü kol olmak üzere vücudun sol tarafına yayılan ağrılardır. Kalp krizi ağrıları genellikle göğüsten başlayarak dışa doğru hareket eder. Ancak bu ağrılar bazen sadece kol ağrısı da olabilir. 4. Baş dönmesi ve baygınlık hissi. Baygınlık, baş dönmeleri ya da denge kayıpları gibi rahatsızlıklar birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Ancak kişi aniden dengesiz hissediyorsa, göğüs rahatsızlığı veya nefes darlığı yaşıyorsa, bu durumda kalp krizi belirtisi olabilir. Hemen bir doktora başvurması gerekir. 5. Boğaz veya çene ağrısı. Genellikle tek başına boğaz veya çene ağrısı kalple ilgili bir ağrı olarak düşünülmemektedir. Büyük olasılıkla bunlar kas sorunu, soğuk algınlığı veya sinüs probleminden kaynaklanan ağrılardır. Ancak göğsün ortasında boğaza veya çeneye yayılan ağrı ya da baskı varsa bu kalp krizinin belirtisi olabilir. 6. Çabuk yorulmak. Merdiven çıkmak veya arabadan bir şeyler taşımak gibi geçmişte yapmakta sorun yaşanılmayan bir işi yaptıktan sonra kişi aniden kendini yorgun veya bitkin hissediyorsa
kalp krizi riski altında olabilir. 7. Terleme. Belirgin bir sebep olmadan soğuk ter atmak kalp krizine işaret edebilir. Bu diğer semptomlardan herhangi biriyle birlikte oluşuyorsa hemen hastaneye gitmek uygun olacaktır. 8. Bacaklar, ayaklar ve ayak bileklerinde şişkinlik. Bu şikayetler kalbin kanı gerektiği kadar etkili bir şekilde pompalamadığının bir işareti olabilir. Kalp yeterince kan pompalamadığında özellikle vücudun alt bölgelerinde şişkinlik görülebilir. 9. Düzensiz kalp atışı. Kişi gergin veya heyecanlı olduğunda kalbin hızlı atması veya anlık anormal artması normaldir. Ancak kalbin birkaç saniyeden daha uzun süre anormal attığı hissediliyorsa ve bu sık sık oluyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu durum çoğu zaman çok fazla kafein tüketimi veya yetersiz uyku gibi sebeplerden kaynaklanır. Ancak bazen tedavi gerektiren ritim problemlerine de işaret edebilir. 10. Nefes darlığı. Altta yatan ciddi bir problemden kaynaklanabilen, açıklanamayan nefes darlığı asla göz ardı edilmemelidir. Özellikle yeni ve hızlıca gelişmiş nefes darlığı mutlaka dikkate alınmalıdır. Kalp hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Kalp hastalıkları tedavisinde uygulanan genel tedavilerden biri ilaç tedavisi olsa da ilk etapta çoğunlukla yaşam tarzı değişikliği önerilir. Hastanın gündelik hayattaki rutinlerinin değiştirilmesiyle kalp hastalığının tedavi edilmesi hedeflenir. Bu aşamada içeriğinde düşük sodyum barındıran ve az yağlı besinleri tüketmeye bilhassa özen gösterilmelidir. Zira içerisinde yüksek sodyum ve doymuş yağ bulunan besinler kalp damarlarında tıkanmaya yol açabilir. Bu önerilerin yanı sıra kalp sağlığını koruyabilmek için her gün 30 dakika egzersiz de tavsiye edilir. Düzenli bir şekilde yapılan egzersiz, sağlıklı kalp damarları ve düzenli ritim anlamına gelir. Bununla birlikte sigara ve alkol tüketimini bırakmak da tedavi süreci kapsamında yapılması gereken yaşam tarzı değişikliklerindendir.